Bir bankayı soymak istiyorsanız genellikle iki seçeneğiniz vardır. Ya içeri girersiniz ya da birini içeriden satın alırsınız. Ama 2005 yılında Brezilya'da bir grup insan üçüncü bir seçenek buldu. Ve bu seçenek o kadar sıra dışıydı ki aylar boyunca kimse ne yaptıklarını fark etmedi. Hatta soygun gerçekleştiğinde bile kimse fark etmedi. Çünkü onlar bankaya girmemiş, silah kullanmamış, alarmlara hiç dokunmamıştı. Onun yerine bankaya ulaşmak için yeni bir yol inşa etmişlerdi. Kelimenin tam anlamıyla aylar boyunca bir şehrin altında çalıştılar ve sonunda dünyanın en cesur suçlarından birini gerçekleştirdiler. Sonuçta geride sadece boş bir kasa kaldı ve cevaplanması gereken tek bir soru vardı. Bir grup insan Merkez Bankası'ndan milyonlarca doları kimse fark etmeden nasıl çaldı? Böylesine büyük bir soygun bir gecede ortaya çıkmaz. Aylarca süren hazırlık gerekir, para gerekir, doğru insanlar gerekir ve en önemlisi kimsenin aklına gelmeyecek bir fikir gerekir. 2005 yılında Brezilya'da bir grup suçlu tam da bunu yapmaya çalışıyordu. Planın merkezinde Antonio Jussavian Alves dos Santos vardı. Onu çoğu kişi Alemão lakabıyla tanıyordu. Ama bu kez hedeflediği şey sıradan bir banka değildi. Brezilya Merkez Bankası'ydı ve böyle bir hedefe ulaşmak için yalnızca cesaret yeterli değildi. Bu yüzden yanında başka isimler de vardı. Bunlardan biri Fernandinho lakabıyla bilinen Fernando Ribero'ydu. Operasyonun finansörü oydu. Kiralanacak evler, araçlar, ekipmanlar ve aylar sürecek hazırlık süreci için gereken para büyük ölçüde ondan geliyordu. Ancak hala çözmeleri gereken bir problem vardı. Bir bankaya girmek zor olabilir ama bir merkez bankasına girmek neredeyse imkansızdır. Silahlı güvenlik görevlileri, kameralar, kalın beton duvarlar ve milyonlarca doların korunduğu yeraltı kasaları. Doğrudan saldırmak intihar olurdu. Bu yüzden Alemão farklı düşünmeye başladı. Bankaya giremiyorlarsa bankaya başka bir yoldan ulaşabilirlerdi. Aylar süren araştırmalardan sonra bankaya yakın bir sokakta dikkat çekmeyen bir bina buldular. Dışarıdan bakıldığında sıradan görünüyordu. Fakat çok yakında bu bina tarihin en büyük banka soygunlarından birinin merkezi haline gelecekti. İşte bu noktada sahneye Paulo Sergio de Almeida çıktı. Onun görevi silah kullanmak değil, insanları kandırmaktı. Binayı kiraladı, komşularla tanıştı, bölgedeki insanlarla sohbet etti ve kısa süre sonra binanın önüne çim şirketi tabelası asıldı. En azından insanlar öyle sanıyordu. Şirket araçları vardı, kart vizitleri vardı, hatta müşterileri varmış gibi davranıyorlardı. Her şey gerçek görünüyordu ama ortada tek bir gerçek müşteri bile yoktu. Çünkü bu şirket para kazanmak için değil, bir şeyi gizlemek için kurulmuştu. Ve çok yakında bu binanın altında başlayacak çalışma Brezilya tarihini değiştirecekti. Çünkü çete üyeleri bankaya gitmeyecekti. Onun yerine bankaya kadar kendi yollarını inşa edeceklerdi. Planın en zor kısmı bankaya ulaşmaktı. Üstelik bunu kimse fark etmeden yapmaları gerekiyordu. Çete üyeleri kiraladıkları binanın zeminini kırarak yaklaşık 4 metre aşağı indi ve ardından bankaya doğru ilerleyecek olan tüneli kazmaya başladılar. Hedefleri oldukça iddialıydı. Brezilya Merkez Bankası'nın yer altındaki kasasına ulaşmaktı. Aralarındaki en deneyimli isimlerden biri Moises Silva'ydı. Daha önce tünel kullanarak gerçekleştirilen suçlara karışmıştı. Bu nedenle yer altında çalışmanın risklerini iyi biliyordu. Ancak bu kez durum çok farklıydı. Çünkü önlerinde yalnızca birkaç metre değil, yaklaşık 80 metrelik bir mesafe vardı. Üstelik bu mesafenin üzerinde evler, sokaklar, araçlar ve her gün yüzlerce insan bulunuyordu. En küçük hatada bütün operasyon çökebilirdi. Fakat günler geçtikçe tünel büyümeye başladı. Bir kişi kazıyor, bir kişi çıkan toprağı çuvallara dolduruyor. Bir diğeri çuvalları geriye taşıyordu. Bu süreç saatlerce sürüyor. Sonra başka ekip gelip aynı işe devam ediyordu. Kazı çalışmaları neredeyse hiç durmuyordu. Ancak kısa süre içinde toprak problemi ortaya çıktı. Hem de çok fazla toprak. Tünelden her gün onlarca çuval çıkıyordu. Eğer komşular bunu fark ederse her şey bitebilirdi. Bu yüzden sahte çim şirketi planın en kritik parçası haline geldi. Çünkü insanların gözünde toprak taşıyan bir çim şirketi son derece normal görünüyordu. Şirket araçları gün boyunca bölgeden ayrılıyor, çuvallar taşınıyor ve kimse soru sormuyordu. Hatta bazı odalar tamamen toprakla doldurulmuştu. Aylar boyunca kazılan toprağın bir kısmı binanın içinde saklandı. Dışarıdan bakıldığında sıradan görünen bina, içeride yavaş yavaş bir maden ocağına dönüşüyordu. Fakat toprağı gizlemek tek problem değildi. Tünel uzadıkça hava azalmaya başladı.
Bu nedenle havalandırma sistemi kurdular. Borular döşediler, fanlar yerleştirdiler, aydınlatma sistemi kurdular. Tünelin çökmesini önlemek için yüzlerce ahşap destek kullandılar. Bir noktadan sonra ortaya çıkan şey basit bir kaçış tüneline benzemiyordu. Daha çok yer altında inşa edilmiş gizli bir koridoru andırıyordu ve her geçen gün hedefe biraz daha yaklaşıyorlardı. Aylar süren çalışmanın ardından tünelin ucu sonunda bankanın altına ulaştı. Fakat önlerinde hala aşmaları gereken son bir engel vardı. Yaklaşık 1 metre kalınlığında güçlendirilmiş beton ve bu duvarın arkasında milyonlarca dolar onları bekliyordu. Aylar süren hazırlığın ardından beklenen gece sonunda gelmişti. Takvimler 5 Ağustos 2005'i gösteriyordu. Çete üyeleri için artık plan yapma zamanı bitmişti. Şimdi her şeyin işe yarayıp yarayamayacağını öğreneceklerdi. Çünkü önlerinde hala aşılması gereken son bir engel vardı. O da Merkez Bankası'nın kasa duvarıydı. Aylar boyunca kazdıkları tünel onları hedefin altına kadar getirmişti. Ama para hala ulaşamayacakları bir noktadaydı. Özel ekipmanlar kullanarak beton zemini delmeye başladılar. Saatler boyunca devam eden çalışmanın ardından aylar önce çizdikleri plan sonunda gerçeğe dönüştü. Duvarın diğer tarafına ulaşmışlardı. Karşılarında Brezilya Merkez Bankası'nın kasa dairesi duruyordu. Üstelik içeride kimse yoktu. Hafta sonu başlamıştı. Banka kapalıydı ve şehir onlardan habersiz bir şekilde uyuyordu. Ancak çetenin avantajı yalnızca bu değildi. İçeriden bilgi sağlayan eski güvenlik görevlileri Deosimar Cueros ve Edilson Vieira da onlarla birlikteydi. Yıllar önce bankanın güvenlik düzeni hakkında önemli bilgiler vermişlerdi. Bu sayede çete kasanın yerini, devriye düzenini ve bazı güvenlik prosedürlerini önceden biliyordu. Aylar süren hazırlık şimdi meyvesini veriyordu. 4 kişilik ekip dikkatlice kasa bölümüne girdi ve ardından paraları toplamaya başladılar. Ama ilginç bir detay vardı. Çete yeni basılmış banknotlara dokunmadı. Çünkü onların seri numaraları kolayca takip edilebilirdi. Bunun yerine eski 50'lik real banknotları hedef aldılar. Bu paraların izini sürmek çok daha zordu. Bu yüzden kasalarda bulunan desteler tek tek ayrılmaya başlandı. Saatler boyunca çalıştılar. Bir grup paraları çıkarıyor, bir grup çuvallara dolduruyor. Diğerleri ise tünel boyunca taşıyordu. Herkes görevini biliyordu. Kimse konuşmuyordu. Kimse hata yapmak istemiyordu. Çünkü aylar süren emek birkaç dakikada yok olabilirdi. Güneş doğmaya başladığında çete üyeleri tarihe geçecek bir başarı elde etmişti. Kasadan tam 164 milyon Brezilya reali çalmışlardı. O dönemde bu yaklaşık 70 milyon dolara denk geliyordu. Üstelik paranın toplam ağırlığı yaklaşık 3,5 tondu. Bu yalnızca büyük bir soygun değildi. Bu o güne kadar gerçekleştirilen en büyük nakit banka soygunlarından biriydi. Ve en şaşırtıcı kısmı banka çalışanları henüz hiçbir şeyin farkında değildi. Ancak birkaç gün sonra yapılacak keşif tüm Brezilya'yı şok edecekti. 7 Ağustos 2005 Pazartesi sabahı Merkez Bankası çalışanları her zamanki gibi işe geldi. İlk bakışta her şey normal görünüyordu. Kapılar sağlamdı, pencereler sağlamdı, alarm sistemleri çalışıyordu. Hiçbir olağan dışı durum yoktu. Ta ki çalışanlardan biri kasa bölümüne inene kadar. Çünkü aşağıda onları bekleyen manzara bir kabusu andırıyordu. Milyonlarca dolar ortadan kaybolmuştu ve kasanın zemininde dev bir delik vardı. Kısa süre içerisinde polis olay yerine ulaştı. Başlangıçta hiç kimse neyle karşı karşıya olduğunu anlamıyordu. Çünkü ortada klasik bir banka soygununa ait hiçbir iz yoktu. Sanki para havaya karışmış gibiydi. Fakat polisler zemindeki deliği fark ettiğinde her şey değişti. İnceleme ekibi tünele girdi. Metrelerce ilerlediler. Sonra bir kez daha ve biraz daha. Karşılarına çıkan manzara inanılmazdı. Bu sıradan bir kaçış tüneli değildi. Aylarca süren profesyonel bir çalışma vardı. Yetkililer artık tek bir şeyden emindi. Bunu yapan kişiler amatör değildi. Ancak ilginç olan şu ki soygunu planlarken gösterdikleri profesyonelliği parayı harcamaya başladıklarında gösteremediler. Bazı çete üyeleri günler içerisinde lüks araçlar satın almaya başladı. Bazıları yeni evler aldı. Bazıları ise dikkat çekmeyeceklerini düşünerek büyük miktarlarda nakit harcamaya başladı. Oysa polis tam olarak bunu bekliyordu. Bir anda zenginleşen insanlar, şüpheli para transferleri ve açıklanamayan harcamalar, bütün bunlar soruşturmanın ilk ipuçlarını oluşturdu. Ardından sahte çim şirketine ulaşıldı. Kiralanan bina incelendi, belgeler toplandı, telefon kayıtları araştırıldı ve yavaş yavaş çetenin izleri ortaya çıkmaya başladı. Bir zamanlar kusursuz görünen plan çatlamaya başlamıştı. Çünkü polis artık yalnızca parayı aramıyordu. Paranın arkasındaki insanları arıyordu. Ve çok geçmeden bu soygunun asıl bedelini ödeyecek kişiler ortaya çıkacaktı. Soruşturma ilerledikçe çetenin birçok üyesi tek tek yakalanmaya başladı. Başlangıçta kusursuz görünen plan yavaş yavaş dağılıyordu. Ancak ilginç olan şey şu ki çete üyelerinin çoğu polis tarafından değil,
para tarafından ele verildi. Bir anda ortaya çıkan lüks araçlar, yeni evler, nakit yapılan büyük harcamalar ve açıklanamayan servetler. Aylar geçtikçe polis daha fazla kişiye ulaştı. Tutuklamalar arttı, telefon kayıtları incelendi, mali hareketler takip edildi ve soruşturma Brezilya tarihinin en büyük operasyonlarından birine dönüştü. Fakat bundan sonra yaşananlar bir banka soygunundan çok suç filmi senaryosunu andırıyordu. Çünkü çalınan para paylaşılmaya başlandığında çetenin içindeki güven de ortadan kayboldu. Ortaklar birbirinden şüphelenmeye başladı. Paranın kaybolduğu iddiaları ortaya çıktı ve ardından grup içinde anlaşmazlıklar ve kavgalar başlamıştı. Operasyonun finansörlerinden biri olan Fernandinho soygundan kısa süre sonra kaçırıldı. Ailesi fidye ödedi ancak buna rağmen serbest bırakılmadı. Bir süre sonra cesedi bir otoyol kenarında bulundu. Soygunu planlayan adamlardan biri sonunda kendi ortaklarının kurbanı olmuştu. Bu olaydan sonra birçok kişi çalınan paraya lanetli para ismini vermeye başladı. Çünkü bu servet kimsenin hayatını kurtarmamıştı. Tam tersine birçok kişinin sonunu hazırlamıştı. Bu sırada soruşturma devam ediyordu. Yıllar sonra operasyonun beyinlerinden biri olan Alemão da yakalandı. Hakkında olan onlarca suçlama vardı ve uzun yıllar hapis cezasına çarptırıldı. Bir zamanlar ülkenin en büyük soygununu planlayan adam hayatının geri kalanını parmaklıklar arkasında geçirecekti. Yıllar süren operasyonlar sonucunda toplam 100'den fazla kişi tutuklandı. Fakat bütün bu çabalara rağmen yetkililer çalınan paranın yalnızca küçük bir kısmını geri alabildi. Milyonlarca dolar ise sonsuza dek kayboldu. Belki harcandı, belki aklandı, belki de hala bir yerlerde saklanıyor. Kimse bilmiyor. Bugün Brezilya bankası soygunu hala suç tarihinin en sıra dışı olaylarından biri olarak kabul ediliyor. Çünkü bu hikayede ne silahlı çatışma vardı, ne reyna vardı, ne Hollywood filmlerindeki gibi kovalamacalar. Sadece planlama vardı. Ve bu onları tarihin en büyük nakit soygunlarından birine götürdü. Fakat geriye dönüp baktığınızda belki de en büyük soru hala aynı. 164 milyon real gerçekten nereye gitti? Düşüncelerinizi yorumlarda okumayı çok isterim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bu tarz gerçek hikayelerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki gerçek hikayede görüşmek üzere.